mı hayatta? Sizi en çok neler kızdırır? Çok kırmızı çizgim yok. Ama beni en çok kızdıran şey insanların birbirleri hakkında konuşması. Yani dedikodu. Çünkü dedikodu öyle bir şey ki hiç kimse tam bilmediği bir şeyi konuşur oluyor. Bu beni çok kızdırıyor. Ve kırmızı çizgi diyorsam ben dedikodu yapılan yerde olmaktan hiç hoşlanmıyorum. Hiç hoşlanmıyorum ve o tip insanlarla görüşmüyorum zaten. Siz hiç dedikodu yapmaz mısınız? Hayır. Dedikodu yapmam. Birinin sıkıntısı olduğu zaman onunla konuşurum yahut da yardım amacıyla sorabilirim. Benim yapabileceğim bir şey var mı diye. Ama hayır, dedikodu yapmam. Peki korkularınız var mı hayatta? Tabii ki herkesin korkuları var. Çünkü korkular öyle bir şey ki çok küçük yaştan itibaren bu aile içinde başlıyor. Aman çocuğum dikkat et. Hani oradan yürüme düşersinden başlayarak birçok korku insanın kafasına sokuluyor. Ama onun dışında evet başka kaybetme korkusu galiba benim en büyük korkularımdan biri idi. Şu anda değil. Çünkü ben korkularım üzerinde biraz çalıştım. O çalışma bana çok iyi geldi. Mesela benim daha önce yaşadığım bir şeyden sonra ikinci çocuğum olduğu zaman hastalık korkusu vardı. Eyvah, o da hasta olacak yahut da kaybedeceğim. Kaybetme korkusu en büyük korkum diyebilirim. Şimdi daha tamamen geçmiş olmasa bile ciddi bir şekilde hallettiğimi zannediyorum. Yani nasıl başa çıktınız korkularınızla? Dediğim gibi çalışmayla şöyle ki ben zaten çocukların bize emanet olarak geldiğini, çocuklarımızın emanet olarak geldiğini ve onların da taşıdıkları bir geçmişle gelen bir ruh olduklarını, hepimiz öyleyiz diye buna bir inancım var. O olduğu için beni çalıştıran insan bir tek sual söyledi. O sual benim hayatımda çok büyük bir değişikliğe sebep oldu. Şu ki, dedi ki bana, sen niye insanları, çocuğumdan bahsediyor, sevdiklerini değiştirmeye yahut da onlara zarar gelmesin diye bu kadar endişe ediyorsun? Dedim ki nasıl etmem? Yani bunlar benim canlarım, sevdiğim insanlar. Bir şey olmasın diye tabii ki endişem olacak. Dedi ki peki dedi, anladım da sen bunları söylerken, bunları yaparken kendini Allah'ın yerine mi koyuyorsun dedi. Orada bir şimşek çaktı bana. Çünkü hakikaten kimse Allah değil, ben de değilim. Ve hiçbir şeyi, yani onun yazdığı, onun o ruhlara yaşamasını gerektirdiği şeyleri benim durdurtmam mümkün değil. Hiç kimsenin durdurtması mümkün değil. Onun için de oradan çıktım. Oradan çıktığımı biliyorum. Ve tamamen Tanrı'ya emanet ettim sevdiklerimi ve çok rahat ettim. Çok rahat ettim. Şimdi bir şey, çocuğumla ilgili herhangi bir şey olduğu zaman diyorum ki sana emanet. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrası sana emanet. Bütün böyle gidiyor benim hayatım ve onun için de o korkularımdan, sevdiklerime bir şey olacak korkusundan galiba çıktım. Peki bu korkularınızla baş ederken, bir taraftan da Zoran'ı büyütürken nasıl bir anneydiniz?
Biraz fazla şimdi baktığım zaman, geriye baktığım zaman tabii ki unutma ki benim daha önce geçirdiğim tecrübe çok sıkıntılı bir tecrübe. Ondan dolayı fazla üstüne gitmişim. Bir de çocuğum hiperaktifti. Yani hiperaktiviteyi hastalık falan zannettim. Halbuki değilmiş tabii ki, bugün biliyorum. Ama o gün hiperaktif dedikleri zaman eyvah dedim, hastalandı çocuğum. Ve o beni çok çok endişeye sürükledi. O kadar hiperaktifti ki, bu arada sana komik bir şey anlatayım. Zoran 5-6 yaşında. Zoran için çok uzun boylu konuşmak istemiyorum. Çünkü bir gün onunla da oturup bunları beraber yad etmek istiyorum. Ama İstanbul'da bir evim olsun istedim ve bu evi alırken topraktan girdim. Noter, ben içinde yaşamaya başladıktan sonra tapusunu aldım ve noter geldi eve. Şimdi benim yemek odamın camından havuz görünüyor. Noter de masanın orada, yani masanın önünde kağıtlar, kalemler, işte eksik olmasınlar, buraya kadar geldiler. Sonra da bir şeye gidiyor, havuza gidiyor, bir bizim yanımıza geliyor, bir havuza gidiyor, bir bizim yanımıza geliyor filan. Derken işte bitti, tapu işi bitti. Efendim hayırlısı olsun dedi tapu memuru, eksik olmasın. Çok teşekkür ederim. Bu arada dedi, ikizleriniz pek şeker maşallah dedi. Yani sana Zora'nın hiperaktivitesinin süratini anlatmak istiyorum. Bu kadar süratliydi. Yani bir aşağıda bir yukarıda adamcağız ikiz zannetti onları. Düşünebiliyor musun? Böyle bir hikayemiz vardır yani. Bir anınız daha vardı bana anlattığınız. Evet, o da hiperaktif ve ben ilaç vermek istemiyorum. O zaman götürdüm her taraflara, ne kadar doktor varsa gezindik ettik ve Amerika'da dediler ki ilaç vermeniz lazım. Çünkü sınıfta durmuyor. Yani o durmuyor derken mesela hocası gelip bana ağlıyordu. Çok da aklı başında bir kızdı. Sevim Hanım, bu o kadar akıllı bir şey. Hemen yapıyor. Yani sorulan suale hemen cevap veriyor. Ondan sonra kağıttan uçak yapıp camdan dışarı fırlatıyor diyordu. Tabii çocuklar başlıyorlar ondan eğlenmeye filan falan. İlaç vermemek için bana bir arkadaşım dedi ki çok çok iyi bir profesör var Rusya'da. Bu dedi ilaçsız hiperaktivite tedavi ediyor. Hayda, ben bunu yüklendim. Moskova'da buldum kendimi. Bir otelde, güzel temiz bir otelde kalıyoruz. Sabah ben bunu profesöre götürüyorum. Fiziki çalışmalar yapıyor. Öldürüyor yorgunluktan. Ve ben ona bakarken yoruluyorum. Perişan kendimi yatağa atıyorum. Bu da tuvalette bir ara. CNN seyrediyoruz. Q&A var. O sırada çok ve biz de bu büyük depremi yeni atlatmışız. Aynı senenin içinde oluyor bu. Birdenbire Q&A'deki konuşmacı diyor ki yes Mr. Lalvani, yes. Yes, bu çok akıllı bir sual. Evet diyor Lalvani Bey, bu çok akıllı bir sual. Ve diyor işte budur. Birdenbire şok ben. Bir baktım, sen içeride o zaman değil hala var ya, banyolarda da televizyon var ya, benim ufaklık, sen oradan Q&A'ya katıl ve sualler ve fikirler söyle. Meğer benimkiymiş Q&A'de konuşan Mr. Lalvani. Orada bayılıyordum. Dedim ki yani yok, ben bundan baş edemeyeceğim. Bitti. Böyle bir çocuktu ama sonra bambaşka bir insan oldu. Şimdi küçük bir prens, hiçbir hiperaktiflikle ilgisi yok. İşte söylüyorlardı bana o zaman geçecek, sevmemiz bu kadar dert etme filan diye ama korkular beynimin içinde gibi böyle ağ yapmış vaziyettelerdi. İnanamıyordum, olamaz yani, olmayacak ve bu çocuk böyle olacak diye panik içindeydim. Böyle bir durum yani. Peki kariyerinize bu kadar uzun bir ara vermenizin sebeplerinden biri annelik göreviniz mi? Evet. Rolünüz mü? Evet.
Evet, çünkü ilk çocuğumda çalıştığım bir devrime geldi ve orada sanki daha çok olabilirdim hissiyle. Bu sefer ikinci çocuğuma hamile kaldığım zaman hiçbir şekilde çalışmayacağımı kendime söz verdim. Ve öyle de yaptım. Sonra hiperaktifte çıkınca çocuk artık sıfıra indi çalışma ümidi. Ama güzeldi. Evlat büyütmek çok çok önemli bir şey. Çünkü yani çocuk yapmak tabii ki çok çocuğu olması bir insanın çok güzel bir şey. Çocuk yapmakla bitmiyor. Güzel, iyi besleyeyim, temiz bakayımla bitmiyor. Bir insan yetiştiriyorsun ve o insanın da bu dünyaya, ailesine, yakınlarına faydalı, güzel bir insan yetiştirmek istiyorsun. Ben onu tercih ettim. Ve onun için de benim için hiçbir zaman problem olmadı. Peki hem eşinize hem çocuğunuza tüm dikkatinizi verirken kendinizi ihmal etmemeyi ve kendinizi dinç, genç, güzel tutmayı nasıl başardınız? O otomatiğe bağlanmış bir şey de zannediyorum. Çünkü ben güzel şey seven insanım. Yani hiçbir şeyin o fiziki güzelliği, görünüşü bozulmasından hoşlanmayan bir insanım. Onun için o otomatik devam etti. Yani ben ne yapıyor idiysem çocuğum ve eşim olmadan aynı şeyi yapmaya devam ettim. Ve öyle insan kendini sevdiği zaman, beğendiği zaman çok daha güzel şeyler verebiliyor karşısındakine diye düşünüyorum. Kendin iyi olmazsan nasıl bir başkasına iyi bir şey yapabilirsin diye düşünenlerdenim. Onun için çok önemli. Nasıl uçakta diyorlar ki ilk önce kendine koy oksijeni, sonra çocuğuna ver. Onun gibi. Yani insanın kendinden mutlu ve rahat olması lazım ki etrafına da onu verebilsin. Bu çocuğuna da kocana da aynı şey yani diye düşünüyorum ve öyle yaptım ve ben hayatıma öyle devam ettim. Peki biraz daha derine inersek, bir annenin çocuğun hayatındaki yeri nedir sizce? Bir annenin çocuğunun hayatındaki yeri çok önemli. Hele erkek çocuğunun tabii ki yetiştirmedeki unsurlar çok önemli erkek çocuğunu. Biliyorsunuz bizde erkek çocuklarına ayrı muamele yapılır. Benim için hiç öyle bir şey mevzu bahis değildi. Benim ilk, yani benim değil her iyi annenin yapacağı şeyler bunlar ama çok merhametli olmasını ve iyi davranan bir insan olmasını, insana, hayvana, tabiata, en önemli ilk başta yani çocuk küçücükten bunları aşılayabilir bir anne baba. Hayvana olan sevgisini, benim her zaman ve ilk önce kardeşi gibiydi. Yani köpeklerim, 2 tane köpeğim vardı. Onlar kardeşti. Yani onlar da birer bireydi evde. Mesela bunu o küçücükten öğrendi. Onun gibi tabiata olan saygısı, hayvana olan sevgisi, saygısı, bunları öğretmek lazım diye düşünüyorum ve ben bunları yaptığımı düşünüyorum. Ve iyi de yaptığımı düşünüyorum. Oğlum da bunları aldı. Peki Guli Bey nasıl bir baba? İyi bir baba ama çok fizikman çok olan bir baba değil ve çok hani erkek çocuğundan veya kız çocuğundan, çünkü benim bir kızım bir oğlum daha var, onun ilk eşinden çok da sevdiğim çocuklar. Çok fazla vakit, çok fazla değil, kafi vakit ayırmadığını düşünüyorum o sıralarda. O da gençti tabii, çok başarılı bir iş adamıydı. O seçimini iş adamlığının başarısını sürdürmekte kullandı. Onun için tabii ki çok seven, evlatları için canını veren bir babaydı. Ama vakit geçirmek mi, o çocuklara bir babanın
hissettirmesi lazım gelen gücü verebildim, ondan emin değilim. Zoran'la hangi dilde iletişim kuruyorsunuz? Ben çok istedim Türkçesini, ilk Türkçe öğrensin diye ve Türkçe konuşmaya başladım doğduğundan itibaren. Ve çok iyi gidiyordu ama daha o zaman konuşmuyordu tabii ilk doğduğu zaman. Sonra konuşmaya başladığı zaman hiperaktivitesi de başladı. İşte ondan sonra çorba oldu. Çünkü herkes, etrafımdaki herkes İngilizce konuştuğu için ve o da İngiltere'de doğduğu için ve oralarda İngiltere ve Hong Kong arasında büyüdüğü için İngilizceye ağırlık vermek zorunda kaldım. Yetişemiyordum çünkü. Anladı mı anlamadı mı, onu mu anladı bunu mu anladı derken biz İngilizce'de demiri attık. Fakat çok enteresan. Sonra bir gün Bodrum'da benim bir mütevazi bir evim vardı ve bir de yardımcım vardı. Çok aklı başında bir insandı o da. Bir gün geldi bana dedi ki Sevemiş biliyor musun dedi, Zoran Türkçe konuşuyor dedi, anlamadım dedim. Türkçe konuşuyor. Nasıl konuşuyor dedim. Hiç bizden konuşmuyor. Yok dedi, o Türkçe konuşuyor. Dahasını söyleyeyim sana dedi. Yazıyor dedi. Ne? Bu dediğim 12 yaşlarında filan. Meğer piç kurusu biz Bodrum'a filan gelip gittiğimiz zaman öyle uyanık bir şeydi ki bu Türkçe konuşmazsa burada yaşaması mümkün değil deyip sen Türkçe konuşmaya başla ve bana da söylemiyor. Biz hala İngilizce konuşuyoruz. Neyse şimdi artık Türkçe'de konuşuyoruz, İngilizce'de konuşuyoruz. İkisini de konuşuyor. O zaten birkaç lisan konuşuyor. Çok iyi Fransızca konuşuyor. Biraz İtalyanca, Almanca. Gidiyor. Annelerin en büyük şikayeti yeterince aranmamaktır. Genelde bu konuda sitem ederler. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aranmak güzel bir şey tabii. Hele evladın tarafından. Ben sitem etmiyorum ama arada bir şakayla karışık evladım bir arada bir açsan filan dediğim olmuştur. Sitem etmiyorum. Hayır. Artık sitem edilme yaşını geçti çünkü. 34 yaşında. Ama arıyor. Ben de çok zorlamıyorum. Çünkü biraz evvel de söylediğim gibi yani çocuk senin, sen doğuruyorsun ama onun da bir yolu, bir hayatı var. Yani çok fazla karışmak, çok fazla içinde olmaya çalışmak, o ne kadar istiyorsa seni içine almak, alacaktır zaten. Onun için o sistemlere ben çok yanaşmıyorum ve sevmiyorum. Ve o kadar, gayet iyi bir münasebetimiz var. İki seven arkadaş gibiyiz. Her arkadaşını da her gün aramıyorsun ki. Yani çocuğun da işi gücü var filan. Peki genelde anneler oğulların eşleriyle bir türlü iletişim kuramazlar veyahut da işlerine sindiremezler. Sizin oğlunuzun kız arkadaşlarıyla aranız nasıl? Vallahi şimdi şöyle bir durum var. Benim oğlum iki önemli münasebeti oldu. Bir tanesi 4 sene sürdü, bir tanesi 5 sene sürdü. Arada bir 6 ay verdi kendine izin. O da bak orada da annesinin modeli birazcık. Benim de evliliklerim arasında 6 ay vardı. Onun için ben ikisini de çok sevdim. Yani onlar karar verip beraber olmamaya karar verdikleri zaman galiba en çok üzülen bendim. Çünkü ben kızları çok seviyorum, onları da çok sevdim. Onlar da benim birer evladım oldu. 4 sene, 5 sene az zaman değil. Ve çok da şeker çocuklardı. Allah iyi etsin. Yani tabii ki onların hayatı, onların münasebeti, onlar karar vereceklerdi de. Yok, benim öyle Zora'nın getirdiği hiçbir arkadaşından bir sıkıntım olmadı. Hiç. Peki daha önceki açıklamalarınızda benim tek biyolojik çocuğum var ama onun dışında çok çocuğum var derken neyi kastediyordunuz? Biliyor musunuz ben çocukken herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de 10 tane çocuğum olsun isterdim. Bayılırdım çocuklara. Ve hala çok severim. Çocukları, yaşlıları, tabii ki hayvanları ve tabiatı.
Fakat çocuğa anormal bir düşkünlüğüm vardı. Neden bilmiyorum. Hani herkes derdi ki ben artist olmak istiyorum, ben şarkıcı olmak istiyorum, ben şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum. Benim hayalim çoluğum çocuğum olsun isterdim. Ve olmadı. Olmadı. Bir tane biyolojik çocuğum var ama benim çok 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 sevdiğim çocuklarım var. Geçen gün de onu söylüyordum. Mesela Evrencan bunlardan biri oldu gibi. Seviyorum gençleri ve onlarla olmaktan çok keyif duyuyorum. Onlar da hele güzellerini, temizlerini bulduğum zaman böyle içime sokasım geliyor. O kadar bende annelik duygusu biraz fazla galiba. Annelik duygusu uyandırıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Onlarla konuşmak, onların yaptıkları şeyleri paylaşmak, onların heyecanlarını paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Ne yapayım? Ben de böyleyim işte. Yapılacak bir şey yok. Hadi bir kahve molası verip devam edelim. Hadi verelim. Hadi.